Stardust Bilim kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle haritada var olan ancak dünyada yok sayılan ülkelerden bahsedeceğiz. Evet, bu ülkelerin kendi bayrakları, paraları, hatta hükümetleri bile var. Ama dünya onları resmi olarak ülke kabul etmiyor. Peki neden? Neden bazı ülkeler tanınıyor da bazıları yok sayılıyor? Gelin, birlikte bu görünmez sınırların ardındaki ilginç dünyaya bakalım. İlk durağımız Asya'nın doğusundaki ada ülkesi Tayvan. Yaklaşık 24 milyon insanın yaşadığı bu ülke, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri. Resmi dili Çince, para birimi Yeni Tayvan doları. Kendi parlamentosu, ordusu ve demokratik seçimlerle göreve gelen bir başkanı var. Ancak dünya haritasına baktığınızda Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'de yer almadığını göreceksiniz. Bunun nedeni Çin'in tek Çin politikası kapsamında Tayvan'ı kendi toprağı olarak görmesi. Bu yüzden birçok ülke Tayvan'la resmi diplomatik ilişki kurmuyor. Günümüzde yalnızca 12 ülke Tayvan'ı resmen tanıyor. Şimdi rotamızı Güneydoğu Asya'dan Afrika kıyılarına çeviriyoruz. Çünkü sıradaki ülkemiz tıpkı Tayvan gibi dünya haritasında gri bir alanda kalmış. Somaliland. Somaliland, Afrika boynuzunda yer alıyor ve 1991 yılında Somali'den bağımsızlığını ilan etti. Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip bu ülkenin başkenti Hargeisa. Resmi dili Somali dili. Para birimi ise Somaliland şilini. Kendine ait bir orduya, hükümete, hatta pasaport sistemine bile sahip. Ancak tüm bu devlet yapısına rağmen hiçbir ülke Somaliland'ı resmi olarak tanımıyor. Dünya ülkeleri Somali'nin toprak bütünlüğünü koruma gerekçesiyle onu tanımamayı sürdürüyor. Yani Somaliland, kendi kendini yöneten ama dünya tarafından yok sayılan bir ülke olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi rotamızı Afrika'dan Avrupa'ya, Balkanların kalbine çeviriyoruz. Bu kez dünya haritasında adı çokça geçen ama hala herkesin kabul etmediği bir ülkeye gidiyoruz. Kosova. Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip ve başkenti Priştine. Resmi dilleri Arnavutça ve Sırpça. Para birimi ise Euro. Kendi hükümeti, ordusu ve bayrağıyla tam anlamıyla bağımsız bir devlet yapısına sahip. Ancak Birleşmiş Milletler'e üye 190'dan fazla ülkeden yalnızca yaklaşık 100 kadarı Kosova'yı resmi olarak tanıyor. Tanıyanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa ve Japonya gibi ülkeler yer alırken Sırbistan, Rusya ve Çin hala Kosova'yı tanımıyor. Yani Kosova hem bağımsız hem de hala kimliğini tam anlamıyla kabul ettirmeye çalışan bir ülke. Şimdi rotamızı Avrupa'dan Orta Doğu'ya, tarihin ve çatışmaların kesiştiği bir coğrafyaya çeviriyoruz. Sıradaki ülkemiz Filistin. Filistin, Akdeniz'in doğu kıyısında yer alıyor ve yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip. Resmi dili Arapça, para birimi ise İsrail şekeli ve Ürdün dinarı birlikte kullanılıyor. Başkent olarak Kudüs kabul edilse de yönetim merkezi Ramallah. Filistin, 130'dan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen Birleşmiş Milletler'e tam üye değil. BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsünde yer alıyor. Bazı ülkeler, örneğin Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve birkaç Avrupa devleti Filistin'i resmi olarak tanımıyor. Yani Filistin, dünyada tanınan ama aynı zamanda yok sayılan bir halkın ülkesi olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi rotamızı Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerine çeviriyoruz. Ve son durağımız haritalarda gri bir çizgiyle ayrılmış gizemli bir bölge. Batı Sahra. Batı Sahra, Afrika kıtasının kuzeybatısında yer alıyor ve yaklaşık 600 bin kişilik bir nüfusa sahip. Resmi dili Arapça, para birimi ise Sahra dinarı olarak biliniyor. Ancak çoğu bölgede Fas dirhemi kullanılıyor. Bölge, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Ancak
Toprakların büyük kısmı Fas'ın kontrolü altında. Bazı Afrika ülkeleri Batı Sahra'yı tanırken birçok ülke tarafsız kalmayı tercih ediyor. Bu nedenle Batı Sahra, dünya haritalarında belirsiz sınırlarla gösterilen nadir yerlerden biri. Yani Batı Sahra, bir ülke olma yolunda varlığını sürdürse de, uluslararası arenada hala kimin toprağı sorusuyla anılıyor. Tayvan'dan Somaliland'a, Kosova'dan Filistin ve Batı Sahra'ya kadar gördük ki, bazı ülkeler haritada yer alsa da dünyada yok sayılıyor. Ama bu topraklarda yaşayan insanlar kimliklerini haritalara değil, kalplerine kazımış durumda. Belki de mesele bir ülkenin tanınıp tanınmaması değil, onun halkı tarafından ne kadar sevildiği, korunup yaşatıldığıdır.